Artvin'in sisli vadisinde alev alev yanan o devasa ahır aslında sadece ahşap direklerin değil, koskoca bir köyün vicdanının da küle döndüğü yerdi. Zenginliğiyle herkesi susturan Zeki, sigortadan alacağı o yüklü paranın hayaliyle ellerini ovuştururken, gecenin karanlığında onu izleyen bir çift gözden tamamen habersizdi. Doğuştan tek kelime edemeyen ve dünyanın en ağır sessizliğine mahkum olan Meryem, o gece alevlerin ardında saklanan asıl karanlık gerçeğe şahitlik etmişti. Fakat ertesi sabah karakol komutanının karşısına geçip çırpınan elleriyle gerçeği anlatmaya çalıştığında, karşısında sadece alaycı gülüşler ve sağır bir duvar bulacaktı. Kimsenin bir deli saçması diyerek inanmadığı o dilsiz kadının sessiz çığlığı, kibrinden gözü dönmüş bir adamın boynuna dolanacak en keskin ilmek olmak üzereydi. Artvin'in sarp kayalıklarına tutunmuş, yeşilin en koyu tonlarıyla sarılı vadi köyü, o sabah genzini yakan ağır bir is kokusuyla uyandı. Gecenin karanlığını yırtan alevler tamamen sönmüş, geriye sadece Zeki'nin o devasa ahırının dumanı tüten kapkara ahşap iskeleti kalmıştı. Köy meydanının hemen altındaki bu enkazın etrafına toplanan kalabalık fısıldaşıyordu. Kadınlar şallarını ağızlarına kapatmış, erkekler kasketlerini ellerine alıp kara kara düşünürken ıslak toprağa basan ağır çizmelerin sesi duyuldu. Jandarma karakol komutanı Tahir, sert adımlarla kalabalığı yararak yanan ahırın önüne geldi. 58 yaşının verdiği tecrübe ve yüzündeki o tavizsiz ifadeyle etrafa keskin bir bakış fırlattı. Elindeki not defterini çıkarıp köz haline gelmiş direkleri incelemeye başladı. Tahir komutanın hemen arkasında beliren Zeki, sırtına geçirdiği koyu gri yeleği ve parmağına doladığı gümüş köstekli saatiyle o bildik kibrinden hiçbir şey kaybetmemişti. Ancak komutanı görür görmez yüzüne sahte bir hüzün maskesi taktı, kalın siyah bıyıklarını sıvazlayarak iç çekti. "Görüyorsun komutanım," dedi Zeki sesine titrek bir ton katarak. "Bütün emeğim, hayvanlarımın kışlık erzağı, hepsi kül oldu gitti. Eğer sigorta poliçesini geçen hafta yenilememiş olsaydım, ocağıma incir ağacı dikilmişti, tamamen bitmiştim." Tahir komutan, Zeki'nin bu son derece hesaplı cümlesindeki tuhaflığı fark ederek gözlerini kıstı. Ancak hiçbir şey söylemeden notunu tutmaya devam etti. Tam o sırada kalabalığın arka saflarında bir dalgalanma oldu. Köylüler hoşnutsuz homurtularla sağa sola çekildi. Köyün kenar mahallesindeki derme çatma evinde yalnız yaşayan, doğuştan işitme engelli Meryem, ürkek ama kararlı adımlarla açılan yoldan ilerledi. Başındaki koyu, yeşil yemenisi omuzlarına düşmüş, solmuş kahverengi entarisinin etekleri ağır çamura bulanmıştı. Meryem, yanan ahırın kalıntılarına ve ardından doğrudan Zeki'nin yüzüne baktı. Yorgun gözlerinde kimsenin anlam veremediği büyük bir öfke ateşi parlıyordu. Aniden Tahir komutanın önüne atıldı. Ondan şaşkınlıkla geri çekilmesini beklemeden ellerini hızla yüzüne ve göğsüne vurarak bir şeyler anlatmaya çabaladı. Tahir komutan ne olduğunu anlayamayarak elini havaya kaldırdı. Onu yatıştırmaya çalıştı. Fakat Meryem parmağıyla ısrarla Zeki'yi işaret ediyor, elleriyle çakmak çakma hareketi yapıyor ve ardından yüzünü buruşturarak Zeki'nin o geceki sinsi gülüşünü açıkça taklit ediyordu. Zeki'nin yüzündeki o sahte hüzün bir anlığına silinip yerini telaşlı bir sertliğe bıraktı. Hiç vakit kaybetmeden komutana dönüp yüksek sesle "Deli bu komutanım, köyün delisi işte, aklı sıra oyun oynuyor, ne anlar o koca yangından," diye bağırdı. Kalabalıktaki birkaç köylü de Zeki'yi onaylayıp ona deli muamelesi yapınca Tahir komutan derin bir iç çekip defterini yavaşça cebine koydu. Meryem'in havada asılı kalan çırpınan ellerine, çaresizlikle kendisinden yardım dileyen o masum bakışlarına sadece acıyarak baktı. Ardından muhtara dönüp başıyla onu oradan hemen uzaklaştırmasını işaret etti. Meryem,
koluna giren muhtarın sert çekiştirmesine direnmeden çamura batan ayaklarını zorlukla sürüyerek meydandan uzaklaştırıldı. Bakışlarını bir an bile Zeki'nin üzerinden ayırmıyor, elleri artık havada çırpınmasa da parmakları hala o sinsi gülüşün ve alevlerin şeklini sessizce titreyerek çizmeye devam ediyordu. Zeki, kadının arkasından tiksinir gibi tükürüp ceketinin tozunu silkeledi ve Tahir komutana döndü. "Kusura bakma komutanım, sabah sabah vaktini aldı bu uğursuz. Ne dediği belli değil. Kendi kendine kurup inanıyor, Allah akıl fikir versin diyerek kurnaz bir tezgahın taşlarını döşemeye, komutanın zihnine şüphe tohumları ekmeye başladı. Tahir komutan, not defterini cebine koyarken Zeki'ye sert bir bakış fırlattı. Meryem'in o çaresiz çırpınışları ve Zeki'yi işaret ederken yüzünde beliren o net ifade zihninde bir kıymık gibi duruyordu. Yine de delilsiz hareket edemezdi. Derin bir of çekip yanan enkazda kalan son incelemeleri yapmaları ve Zeki'nin ifadesini tam detaylı almaları için askerlerine emir verdi. Meryem, vadi yamaçlarına vuran akşam güneşinin kızıllığında köyün en kenarındaki derme çatma evinin taş merdivenlerine çöktü. Başındaki yemeniği çıkarıp kucağına aldı. Parmakları istemsizce o gece gördüklerini, Zeki'nin elindeki o siyah bidonu, çakmağın oynaşan sinsi alevini ve ardından parlayan o devasa yangını havada tekrar etmeye başladı. Aynı saatlerde köy kahvesinde Zeki etrafına topladığı köylülere ballandıra ballandıra ahırının nasıl yandığını, son anda canını nasıl kurtardığını anlatırken lafı dönüp dolaştırıp Meryem'e getiriyordu. Bu deli kadın yakında köyü de yakar. Aklı başkasında kalan yangın. Meryem'e göre oyun belledik. Bu kadına bir çare bulmak şart komutanım. Hepimizin canı tehlikede diyerek korku tohumlarını ekti ve köylüleri Meryem'e karşı kışkırttı. Ertesi sabah köy ilkokuluna yeni atanan, henüz 20'li yaşlarının başında parlak gözlü ve meraklı bir öğretmen olan Gülsüm, köy bakkalında ekmek sırasındaydı. Kadınların fısıldaşmalarını, Meryem'in adının nasıl hor görülerek anıldığını ve Zeki'nin onu susturmak için nasıl çabaladığını duydukça içini tarifsiz bir huzursuzluk ve merak kapladı. Bakkaldan çıkıp okula doğru yürürken Gülsüm öğretmen yolun kenarında kurumuş yaprakları toplayan Meryem'i gördü. Meryem bir yandan yaprakları süpürüyor, bir yandan da yaprakları sanki alevlermiş gibi havada savurup, ardından ellerini yumruk yaparak göğsüne vuruyor, yüzünde büyük bir acı ve öfke ifadesiyle sessizce haykırıyordu. Gülsüm adımlarını yavaşlatıp Meryem'i izlemeye başladı. Üniversite yıllarında merak salıp öğrendiği, dünyanın her yerinde az çok benzerlik gösteren işaret dilinin temel hareketlerini Meryem'in ellerinde, çehresinde ve vücut dilinde açıkça seçebiliyordu. Bu kadın deli değildi. Sadece dünyanın en sessiz ama en güçlü diliyle haykıran, gerçeği anlatmaya çalışan bir tanıktı. Gülsüm öğretmen Meryem'e doğru birkaç adım attı. Meryem onu fark edince irkildi. Süpürgesine sarılıp korkuyla geri çekildi. Alışkın olduğu o alaycı bakışları ve azarı bekledi. Gülsüm elini yumuşakça kalbinin üzerine koyup işaret dilinde "Ben Gülsüm" ve ardından "Seni anlıyorum, korkma" hareketlerini yavaşça, güven veren bir gülümsemeyle yaptı. Meryem, Gülsüm'ün ellerinin yaptığı hareketleri görünce dona kaldı. Gözleri irileşti. Süpürgesi elinden kayıp toprağa düştü. Yıllardır kimsenin anlamadığı, sadece boşluğa savurduğu o el hareketlerinin karşısındaki bu genç kadın tarafından doğruca yapılması kalbine ilk kez büyük, sıcak bir umut ışığı yaktı. Meryem titreyen ellerini Gülsüm'e doğru uzattı. "Sen" der gibi şaşkın bir hareket yaptı. Gülsüm başını sallayıp gülümseyerek "Evet ben" dedi. Tam o esnada meydandaki dükkanına mal taşıyan Zeki, okul yolundaki bu tuhaf karşılaşmayı
ve öğretmenin Meryem'e elleriyle bir şeyler anlattığını fark etti. Yüzündeki kibirli ifade yerini sinsi bir korkuya ve öfkeye bıraktı. Zeki, sırtındaki un çuvalını hızla bakkalın ahşap tezgahına bırakırken, gözlerini okul yolundaki o tuhaf manzaradan bir an bile ayıramıyordu. Kibrinden eser kalmamış, yerini buz gibi bir ter ve telaş almıştı. O deli dediği, kimsenin anlamadığı kadının elleriyle anlattıklarına başını sallayan birinin, üstelik okumuş bir öğretmenin varlığı bütün karanlık planlarını tehdit ediyordu. Bakkaldan hışımla çıkan Zeki, yüzüne o sahte babacan gülümsemesini yerleştirerek ağır adımlarla yola koyuldu. Amacı bu tehlikeli iletişimi daha başlamadan kesmek, genç öğretmenin zihnine Meryem hakkında zehirli şüpheler ekmek ve gerçeğin üzerini bir kez daha örtmekti. Gülsüm öğretmen, Meryem'in titreyen omuzlarını sakinleştirmeye çalışırken, arkalarından gelen ağır ayak sesleriyle irkildi. Döndüğünde Zeki'nin ellerini yeleğinin ceplerine takmış, göğsünü öne çıkararak onlara doğru yaklaştığını gördü. Adamın gözlerinde sahte bir şefkat ama derinlerinde yırtıcı bir tehdit okunuyordu. "Hocam, hoş geldin köyümüze, nasılsın?" dedi Zeki, sesini olabildiğince yumuşatmaya çalışarak. "Fakat dikkat et kendine, bu Meryem zavallıdır, aklı gidiktir, sağa solu belli olmaz, bir bakarsın taş atar, bir bakarsın üstüne saldırır, köyün delisidir o, uzak durman senin hayrınadır." Gülsüm, adamın kalın bıyıklarının altındaki gergin seyirmeyi, alnında biriken soğuk ter damlalarını ve gözlerindeki o gizli paniği hemen fark etti. Karşısındaki bu zengin toprak ağasının dilsiz ve kimsesiz bir kadından bu kadar korkması, içindeki şüphe ateşini daha da hararetlendirmişti. Gülsüm duruşunu hiç bozmadan, gayet resmi ve kararlı bir ses tonuyla, "Teşekkür ederim Zeki Bey, ancak ben halimden memnunum. Üstelik Meryem'in bana bir zararı dokunmadı, aksine gayet iyi anlaşıyoruz," diyerek adamın o sinsi oyununu tek hamlede kestirip attı. Bu beklemediği sert yanıt karşısında Zeki'nin yüzündeki o sahte gülümseme anında silindi, gözleri kısıldı. Gülsüm'e bir şey diyememenin öfkesiyle bakışlarını doğrudan Meryem'e çevirdi. Dişlerinin arasından tıslar gibi derin bir nefes alırken, Meryem'e sanki "seni bitireceğim" dercesine korkunç, sessiz bir ölümcül bakış fırlattı. Meryem, Zeki'nin o karanlık ve tehditkar bakışını görünce dehşetle bir adım geri çekildi, elleri istemsizce yüzünü kapattı. Yıllardır boyun eğdiği o zorbalığın ağırlığı tekrar üzerine çökmüş, yorgun bedeni korkuyla titremeye başlamıştı. Zeki arkasını dönüp ağır adımlarla uzaklaşırken, Gülsüm hiç vakit kaybetmeden Meryem'in çamurlu ellerini nazikçe tuttu. Onu yoldan çekip, meraklı gözlerden uzak olan okulun boş bahçesine, ulu çınar ağacının altındaki ahşap banka doğru güvenle yönlendirdi. Çınar ağacının gölgesindeki banka oturduklarında Gülsüm, çantasından küçük kapağı yıpranmış bir not defteri ve kurşun kalem çıkardı. Meryem'e dönüp cesaret verici bir gülümsemeyle başını salladı. İşaret diliyle "Şimdi bana her şeyi baştan anlat" der gibi ellerini yavaşça açtı. Meryem, derin bir nefes aldıktan sonra ellerini yeniden havaya kaldırdı. Bu kez telaşsız, son derece net hareketlerle o geceyi, alevleri çizmeye başladı. Önce iki eliyle devasa bir çatı gösterdi. Ardından sağ elini ağır bir bidon tutarmış gibi yapıp yere doğru eğdi ve işaret parmağıyla hiddetle çakmak çakma hareketi yaptı. Gülsüm'ün gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Meryem'in anlattıkları bir delinin sayıklaması değil, son derece tutarlı, akıl almaz bir kundaklama tasviriydi. Öğretmen, defterinin temiz bir sayfasına hızlıca alevler içinde bir ahır ve elinde bidon tutan bir adam silüeti çizip kağıdı Meryem'e doğru çevirdi. Meryem kağıdı görünce heyecanla başını salladı. Nasırlı parmağıyla çizimdeki adam silüetine hırsla vurmaya başladı. Ardından
Parmaklarını dudaklarının üzerine götürüp kalın bir bıyık şekli yaptı. Sonra da tıpkı Zeki'nin az önce yaptığı gibi kibirli, sahte bir gülüşü taklit ederek asıl suçlunun kim olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde haykırdı. Aynı anlarda köyün diğer ucundaki jandarma karakolunun ağır ahşap kapısı hızla açıldı ve Zeki nefes nefese içeri daldı. Tahir komutanın masasına doğru hızla ilerlerken yüzüne bu kez büyük bir endişe ve köyün güvenliğini düşünen masum, mağdur bir adam maskesi takmıştı bile. Tahir komutan masadaki yangın raporlarından başını kaldırıp kapıda beliren adama şüpheyle baktı. Zeki'nin sabahki kibirli halinden eser kalmamış, panik içinde bir adam gelmişti. "Hayırdır Zeki, kapıyı alacaklı gibi açtığına göre yangın yeniden mi harladı?" dedi Tahir komutan, sesindeki iğneleyici tonu gizlemeden, kalemini masaya bırakarak. Zeki yutkunarak komutanın masasına yaklaştı. "Komutanım, mesele yangın değil, can güvenliğimiz," dedi sesini titretip. "Şu deli Meryem Kesikle okula Zeki'nin yeni içimiz. gelen öğretmene musallat olmuş. Kadının aklına giriyor, korkarım ki hepimize zarar verecek." Tahir komutan arkasına yaslandı, Zeki'nin bu ani endişesi zihnindeki şüpheleri alevlendirmişti. Meryem'in yanan ahırın önündeki o çaresiz ama net hareketleri gözünün önüne geldi. O eller sıradan bir delinin çırpınışlarına hiç benzemiyordu. Aynı anlarda okulun bahçesindeki ulu çınar ağacının altında Gülsüm öğretmen elindeki defteri yavaşça kapattı. Meryem'in çizdiği silüet ve anlattığı kundaklama planı artık sırtında taşıması gereken köyün kaderini değiştirecek ağır bir sırra dönüşmüştü. Gülsüm, Meryem'in soğuktan titreyen nasırlı ellerini sıkıca tuttu. Gözlerinin içine bakarak işaret diliyle ağır ağır, "Seninle karakola gideceğiz. Korkma, ben yanındayım," hareketlerini yaptı ve ona cesaret veren bir tebessüm sundu. Meryem, karakol kelimesini anladığında irkildi, ellerini geri çekmek istedi. Yıllarca o üniformalılardan, muhtardan, Zeki'den sadece azar işitmişti. Ancak Gülsüm'ün gözlerindeki o tavizsiz kararlılığı görünce yutkundu ve başını eğerek yürüyüşü kabul etti. Köy meydanına doğru yürümeye başladıklarında kahvenin önünde oturan köylülerin uğultusu bıçak gibi kesildi. Kasketli adamlar boyunlarını uzatarak genç öğretmenin, köyün delisi olarak bilinen dilsiz kadının koluna girip karakola doğru yürüyüşünü izliyordu. Karakolun kapısından içeri adım attıklarında içeriden Zeki'nin telaşlı sesi yankılanıyordu. "Komutanım," diyorum, "sen beni dinlemiyorsun. Bu kadını hemen tımarhaneye mi kapatırsınız bilmem. Ama bu köyde artık yeri yok." Gülsüm öğretmen, Meryem'i arkasına siper ederek komutanın odasının açık kapısından içeri kararlı bir adım attı. Zeki Bey'in bu kadar korkmasının sebebi Meryem'in deliliği değil, "O gece neleri gördüğüdür komutanım," diyerek odaya bomba gibi bir cümle kurdu. Zeki, Gülsüm'ün sesini duyunca olduğu yerde dona kaldı. Rengi kireç gibi bembeyaz oldu. Tahir komutan ise hızla ayağa kalktı. Gözleri önce Zeki'nin dehşet içindeki yüzüne, sonra kapıda dimdik duran genç öğretmene ve onun ardına saklanmış Meryem'e kilitlendi. Tahir komutanın odasına çöken o ağır sessizlik sadece Zeki'nin boğazında düğümlenen yutkunma sesiyle bozuldu. Genç öğretmenin kurduğu bu cesur cümle karakolun sarı badanalı duvarlarına çarpıp Zeki'nin yalanlardan ördüğü zırhı saniyeler içinde paramparça etmişti. Zeki, alnından süzülen soğuk terleri kasketinin tersiyle silmeye çalışırken, "Komutanım, sen bu mekteplinin lafına mı bakıyorsun? Aklı sıra şu dilsiz delinin çırpınışlarından destan yazıyor," diyerek panikle itiraz etmeye yeltendi. Ancak Tahir komutan elini sertçe havaya kaldırarak Zeki'yi anında susturdu. Gözlerindeki o şüpheci bakış artık yerini kesin bir ciddiyete bırakmıştı. Yavaşça masasının etrafından dolanıp Gülsüm öğretmen ve onun ardına sığınmış olan
Meryem'in tam karşısında durdu. Gülsüm öğretmen çantasından o yıpranmış kapaklı not defterini çıkarıp komutana uzattı. Meryem'in yaptığı o el hareketleri bir hezeyan değil komutanım, son derece net ve tutarlı bir görsel anlatım, kendi gözleriyle gördüğü bir kundaklamayı anlatıyor, dedi kararlılıkla. Tahir komutan defterdeki o basit ama dehşet verici çizimlere baktı. Alevler içindeki ahır, elinde bidon tutan adam silüeti ve kalın bıyık detayı. Gözlerini defterden ayırıp Meryem'e döndü ve başıyla onaylayarak "Bana da anlatabilir mi? Burada gözümün önünde," diye sordu. Gülsüm öğretmen elleriyle ve yüz mimikleriyle yumuşak bir şekilde komutanın isteğini çevirdi. Meryem, yıllarca kendisini hor gören bu üniformalı adamın ilk defa kendisine bir insan gibi, bir tanık gibi baktığını görünce omuzlarındaki o ezik duruşu yavaşça dikleştirdi. Meryem derin bir nefes alıp odanın ortasına yürüdü ve titreyen ellerini havaya kaldırdı. Önce o devasa ahırın çatısını çizdi. Sonra iki eliyle ağır bir bidonu zorlanarak taşıyıp yere dökme hareketini, en sonunda da parmağıyla hiddetle çakmak çakışını saniye saniye canlandırdı. Zeki, bu sessiz ama kusursuz canlandırma karşısında kudurmuş gibi öne atıldı. "Yalan söylüyor, iftira atıyor bu yılan," diye bağırarak Meryem'e doğru hamle yaptı. Ancak kapıda bekleyen iki jandarma eri anında kollarından girerek onu sertçe geriye, ahşap sandalyeye fırlattı. Meryem, Zeki'nin bu saldırganlığından hiç korkmadan yılların birikmiş öfkesiyle ona döndü. İşaret parmağını doğrudan Zeki'nin siyah çizmelerine uzattı ve ardından elleriyle çamuru andıran vıcık vıcık bir hareket yapıp tekrar ahırı işaret etti. Gülsüm öğretmen hızla araya girip, "Komutanım, Meryem yangının ahırın önünden değil, arkasındaki kirli bataklık kısımdan başlatıldığını, adamın çizmelerinin o sarı kile battığını söylüyor," diyerek bu son derece kritik detayı sesli dile getirdi. Tahir komutanın gözleri fal taşı gibi açıldı. İtfaiye raporu daha o sabah masasına gelmiş ve yangının gerçekten de ahırın arkasındaki o kör noktadan, kirli topraktan başladığı yazıyordu. Komutan yavaşça başını eğip Zeki'nin çizmelerinin kenarlarına kurumuş o bariz sarı kil lekelerine kilitlendi. Odanın sessizliğinde yankılanan sert adımlarıyla adamın tam dibinde durduğunda, "Demek bütün emeğim kül oldu diyordun Zeki. Peki bu çizmelerindeki kurumuş sarı killi toprak ne arıyor?" diye sordu. Sesi buz gibiydi. Zeki'nin elleri titremeye başladı. Gözlerini kaçırarak, "Ne kili komutanım, tarlada çamur mu yok, basmışımdır bir yere," diye kekeledi. Fakat ensesinden süzülen o koca ter damlaları ve seyiren alt dudağı yalanını avaz avaz bağırıyordu. Komutan hızla Zeki'nin yakasına yapıştı. Sağ elini zorla havaya kaldırdı. Adamın gömleğinin manşetinden dışarı taşan, yeni oluşmuş kızarık bir yanık izi tüm çıplaklığıyla ortadaydı. "Tahir komutan, tarladaki çamur elini de yaktı herhalde, değil mi?" diyerek adamı sertçe sandalyeye geri itti. O kibirli, zengin ağ maskesi saniyeler içinde paramparça olan Zeki, bir anda komutanın dizlerine kapanmaya yeltendi. "Bokunu yiyeyim komutanım, şeytana uydum, bankaya dünya kadar borcum vardı, sigorta parası kurtarır sandım, etme eyleme," diye yalvarmaya, o koskoca gövdesiyle acınası bir halde ağlamaya başladı. Tahir komutan tiksinerek geri çekildi ve kapıdaki iki jandarmaya başıyla işaret verdi. Askerler Zeki'yi kollarından tutup sürükleyerek odadan çıkarırken adamın o son çırpınışları karakolun koridorlarında yankılanıyordu. Meryem yıllarca kendisine kök söktüren, iftira atan o zalim adamın kollarında kelepçeyle jandarma aracına bindirilişini karakolun açık penceresinden sessizce izledi. Gözlerinden süzülen tek damla yaş sadece yılların yorgunluğunu değil, onurunu geri kazanmanın verdiği o tarifsiz huzuru taşıyordu. Aylar sonra
Artvin'in o yeşil vadisine bahar geldiğinde köy meydanında artık bambaşka bir manzara vardı. Kahvenin önünden geçen Meryem'e artık kimse deli demiyor, yaşlı amcalar kasketlerini çıkarıp ona saygıyla selam veriyor, kadınlar taze pişirdikleri ekmeklerden uzatıyordu. Okulun bahçesindeki o ulu çınar ağacının altında Gülsüm öğretmen öğrencileriyle halka olmuş otururken, Meryem de onların hemen yanında, yüzünde kocaman, sıcacık bir gülümsemeyle, çocuklara elleriyle kuş uçurma hareketini öğretiyordu. Bir insanın sesi kısık, hatta tamamen duyulmaz olabilir ama vicdanı sağırlaşmamış, gözleri gerçeğe kapanmamışsa, onun sessiz çığlığı, eninde sonunda yalanın en gürültülü saraylarını bile yıkar geçer. Unutmayın ki hakikatin dili kelimelerde değil, cesarette gizlidir. Siz olsaydınız, kimsenin size inanmayacağını bile bile Meryem gibi o zorluğun karşısına dikilir miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Hikayemizin sessiz kahramanına bir beğeni bırakıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Esen kalın.